Kasabamıza yaklaştık. 10 dakikalık yolumuz kaldı. Heyecanlı mısın Mert? İstanbul'daki arkadaşlarımdan ayrıldığımdan üzgünüm. Ama yeni arkadaşlarla tanışacağım için heyecanlıyım baba. En sevinçli, en heyecanlı sensin Okan'cığım. Çünkü doğduğun topraklara gidiyorsun. Bir sürü çocukluk anılarının olduğu yere. Aynen öyle. İçim içime sığmıyor. Sağ olsun Muhsin amca evimizi temizletmiş. Mobilyalarımızı yerleştirmiş bile. Size sadece özel eşyalar, koliler kaldı dedi. Çok merak ediyorum. İlk defa bahçeli bir evimiz olacak. Memleketimizin havasını da suyunu da çok seveceksiniz. Ama önce mezarlığa gidelim. Anne babam mezarları yolumuzun üstünde. Onları ziyaret edelim. Hoş geldin Okan Bey oğlum. Oo Muhsin amca, siz de mi buradaydınız? Şükür kavuşturana. Özlemiştik seni. Ben de çok özlemiştim sizi. Bak Lale, sana hep bahsettiğim Muhsin amca. Rahmetli babamın en yakın dostuydu kendisi. Benim de öz amcam gibidir. Kasabamızın, hatta bütün bu yörelerin en bilge insanı. Felsefecidir kendisi. Çok memnun oldum efendim. Kızım hoş geldin. Sefa getirdin. Neşe getirdin. Sen ne tatlı çocuksun böyle. Dur bakalım. Teşekkür ederim. Muhsin amcanın cebinden şekerlemesi, çikolatası eksik olmaz. Bu yüzden çocukların sevgilisidir. Kasabamızın da ışığıdır. Yol göstericisidir. Ben bu evi çok beğendim baba. Hem bahçesi de var. Mert, sana bir sürprizim var oğlum. Neymiş baba? Bisiklet mi aldın yoksa? Evet. Bundan sonra rahatça, güvenli binersin bisikletine, tamam mı? Yaşasın babam, çok yaşasın. Sen de çok yaşa. Birlikte hep beraber mutlu yaşayalım inşallah. Sana bir sürprizim daha var ama. Ne baba? Hani şehirdeyken çok istemiştim de ben almana izin vermemiştim. Ne baba? Hani dairede bakamazsın demiştim. Köpek mi yoksa? Evet. Sana çok seveceğin, çok güzel bir köpek alacağım. Dikkat et oğlum. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Ben Emine, siz de hoş geldiniz. Geldiğinizi Muhsin Bey haber verdi de. Sağ olun Emin Hanım, hoş geldiniz. Evimizi tertemiz yapmışsınız, sağ olun. Buyurun, buyurun. Lale, bak Emine Hanım geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belki yardıma ihtiyacınız vardır diye geldim. Sağ olun. Zaten her şeyi yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Biz de kişisel eşyalarımızı yerleştirdik. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ama bir teşekkür kahvesini de içeriz. Benim yapacağım bir şey var mı Lale? Gerek yok Okan. Zaten Emine Hanım da burada.
Sen karakola git. Olur. He, benim üniformam nerede Lale? Ütüledim, dolaba astım. Sağ ol sevgili karım benim. Lale Hanım kahveyi yapayım mı? Zahmet olmasın. Hoş geldin. Ne kadar güzel bisikletin var. Seninki de güzel. Seninle arkadaş olalım mı? Biz bu mahallede oturuyoruz. Ben İsmail. Bak bu da Ahmet. Memnun oldum. Benim adım da Mert Çelik. Baba. Baba bak bu arkadaşım İsmail, bu da Ahmet. Memnun oldum Ahmet, İsmail. Nereye gidiyorsun anne? Markete gidiyorum Mert. Bir şey istiyor musun? Evet, ben de gelmek istiyorum. Hem sana yardım etmiş olurum. Peki gel bakalım. Sen benim bisikletime binmek ister misin Ahmet? Olur. Okan seni de karakola bırakayım. Yok Lale. Ben biraz çarşıda yürüyüş yapacağım. Oradan arkadaşlara geçerim. Siz gidin. Yeni görevin hayırlı olsun baba. Sağ ol aslan oğlum. Senin de yeni yuvan hayırlı olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Burası sessiz, sakin bir yer. Ümit ediyorum ki burada çok mutlu olacağız. Öyle şehirdeki gibi ipsiz sapsız olmaz buralarda. Yani hep senin gibi yakışıklı, cesur, iyi yürekli insanlar mı var bu kasabada? Evet, aynen öyle. Cesur, iyi kalpli babam benim. Akşama ne yemek yapayım hayatım? Sen ne seviyorsan onu yap bir tanem. Okan seni çok seviyorum. Sevgide benim ölçüm yok Lale. Seni çok seviyorum babacığım. Ben de seni seviyorum oğlum. Aslanım benim. Hoşça kal Okan. Güle güle. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz baba. Görüşürüz oğlum. Allah'ım sen bizi koru. Kolay gelsin çocuklar. Sağ ol polis amca. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin, hayırlı günler. Sağ olun komiserim. Kolay gelsin.
Başkomiserim, sizinle mesai arkadaşı olacağımıza inanamıyorum. Siz bizim idolümüzsünüz. Ayrıca hemşerimiz olduğunuz için de çok gururlanıyorduk. Başarılarınız ilham oldu bize. Teröristlerin korkulu rüyası oldunuz. Vatan için canınızı dişinize taktınız. Bu kadar abartmayın arkadaşlar. Vazifemi yapıyordum ben sadece. Vatanını seven herkes gibi. Böyle bir yurttaşlık bilinci ne kadar güzel başkomiserim. Tabii öyle olacak. Çoğumuzun dedeleri Çanakkale'lerde, Kurtuluş Savaşları'nda vatan için şehit olmadılar mı? Benim Abdullah dedem de onlardan biriydi. Allah rahmet eylesin. Bizim yaptığımız bize emanet edilen vatana hizmet etmek. Vazifemiz bu. Meziyetimiz değil. Evet arkadaşlar. Sizleri tanıdığıma ben de çok memnun oldum. Hepimize iyi çalışmalar. Sağ olun başkomiserim. Sağ olun başkomiserim. Mesaimize dikkat edelim. Vatandaşı kibar davranalım. Sabahları erkenden... Merkez 98 148 Çatalca istikameti Çanakça Dağyenice mevkiinde ölümlü trafik kazası 34 Adana Jandarma 735 plakalı Renault marka araç için ilgili ekipler yönlendirilmiştir. Allah! Mert, sana bir sürprizim var oğlum. Neymiş baba? Bisiklet mi aldın yoksa? Evet. Bundan sonra rahatça, güvenli binersin bisikletine, tamam mı? Yaşasın babam, çok yaşasın. Seni çok seviyorum babacığım. Ben de seni seviyorum oğlum. Aslanım benim.
Hoşça kal Okan. Güle güle. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz baba. Görüşürüz oğlum. Rahat. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Arkadaşlar, başkomiserim istifa dilekçesini göndermiş. Ama amirler kabul etmedi. 2 ay süre tanıyalım dediler. Ailesini çok seviyormuş. Adam resmen dağıldı. O kadar kapısına gittik, seslendik ama hiç kimseye açmıyor. Allah sabır versin, kolay bir şey değil arkadaşlar. Amin. Onun gibi vatansever bir insanın acılarla, kederlerle boğuşması çok zor bir durum. Ama eminim ki Okan Başkomiser gibi bir adam en kısa sürede toparlayacaktır. İnşallah. İnşallah komiserim, inşallah. Tamam mı arkadaşlar? Peki efendim. Hadi görevinizin başına. Peki efendim. Marş marş. Hırsızların, namussuzların peşine gidin. Okan Bey. Okan Bey oğlum. Okan Bey. Ne yiyor, ne içiyor bu adam? Okan Bey, aç evladım. Kapıyı aç. Bu hal sana yakışmıyor evladım. Sabır ve metanet göstermelisin. Her şey bir imtihan. Allah'ın takdirine teslim olmamız gerekiyor. Gülüm benim, yavrum benim. Sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan sen bu hayattan ders alamazsın. Gülüm benim, yavrum benim. Sen bu hayatı yaşamalısın. Kahrolsun bu dünya. Yazıklar olsun bana. Bu halleri mi düşecekti?
Okan kimseye kapıyı açmıyor. Polis arkadaşları gitti. Ben gittim. Ne yapacağımızı şaşırdım. Yoldayım abi. Akşam oradayım. Evet. Tamamen bitmiş durumda. O zaman kapıyı kırarız, yine gireriz. İşte ben de onun için aradım seni. Aklımdan geçmedi değil. Ama biz kendimize yakıştıramadık. Yapsan bunu sen yaparsın. Tamam Muhsin abi. Ben gereğini yapacağım. Evet. Çok sevindim. Akşam Okan'a gittiğinde bana da haber verirsen. Tamam. 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 Koyu karanlık bir gecedeyim. Hayatımın ışığı kayboldu. Gidecek bir yerim yok. Sevecek bir yolum yok. I don't know why I can't let go. Even if my heart says so. Just look how far apart we've grown. We're like strangers now. Remember how we used to be. Life was like a movie scene. I wonder what we could have been if we weren't strangers now. I guess this is our last goodbye. I guess I'll see you around sometime. I hope that you'll be happier now. Happier now. You're free to love again. I have no more tears to cry. Wondering if you'll come on by. I hope that you'll be happier now. Happier now. You're free to love again. How has it come to this? Siz olmadan hayatımın bir anlamı yok. Yanınıza geliyorum Lalem. Yanınıza geliyorum Mert'im. Sizler benim gülümsünüz, yavrumsunuz. Ne yapıyorsun be kardeşim? Delirdin mi sen? Ver şu silahı bana. Al. Şunu iç. Rahatlarsın. Bu ne? Senin bu kafanın, düşüncelerinin ilacı bu. İyi gelecek. Bu ne? İyi gelecek, iyi. İyi olan bir şey yok ki. Eşime bir daha onu ne kadar sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Oğluma bir daha onu ne kadar sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Yapma be kardeşim. Bırakma kendini. Bu dünyada sadece sen mi acı çekiyorsun zannediyorsun? Sen benim ne halde olduğumu, neler yaşadığımı nereden biliyorsun? Bak ben sana anlatayım. Gör bak, ben de ne acılar çekiyorum. Sen bu işten anlıyorsun abim. Orijinal değil ama orijinalinin birebir aynısı. Çok benziyor. Elinde tuttuğun kitap çok değerli. Çok nadir bir eser. 10.000 lira. Bunun orijinali milyonlar değerinde. Tamam, alıyorum bunu. Hayırlı olsun. O gün beni gören dini bütün bir insan sanırdı belki. Oysa benim amacım farklıydı. Müdürü olduğum müzeye hırsız gibi girdim. Güvenlik sistemini kapattım. Çünkü ben o Kur'an'ı
milyonlar değerindeki Kur'an'la değiştirmek için almıştım. Meğerse uzun zamandır beni izliyormuş polis. O gün kıskıvrak yakaladılar. Dünyanın parasını kazanacağım derken her şeyimi kaybettim. İtibarım yerle bir oldu. İşimden oldum. Cezaevine düştüm. Ama en kötüsü de ne biliyor musun? Çok sevdiğim eşim, çocuklarım terk etti beni. Karım ne dedi biliyor musun? Kutsal kitabımızı, Allah'ın kelamını da dolandırıcılığa alet ettiğin gün seni bir ömür boyu affetmeyeceğim dedi. Canım kardeşim. Sen ne oldun? Mahvettin kendini. Canım arkadaşım benim. Ben hep yanındayım. Unutma. Seni severim ben. Ben her zaman yanındayım. Muhsin abi, şimdiyi merak etme, teselli ettim. Konuştum. Mışıl mışıl uyuyor. Bismillah. Allah'ım. Allah'ım bana sabır ver. Allah'ım. Dayanamıyorum ya Rabbi. Yardım et. Çok zor. Yardım et bana Allah'ım. Kendimi kaybediyorum. Eşimi, çocuğumu özlüyorum. Sen beni onlara kavuştur yine ya Rabbim. Yardım et. Neden? Niçin böyle oldu Allah'ım? Şu ezanlar yüzüstü hürmetine sen bana yardım et Allah'ım. Allah'ım ne olur. Dayanamıyorum artık.
Bitsin bu imtihan. Bitsin bu çile. Ölmek istiyorum. Bu araba kazasının sorumlusu kim? Sorularıma cevap bulana kadar huzur bulmayacağım. Silahım nerede? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Seni iyi görmüyorum evladım. Bu isyan halin Allah'ın gücüne gider. Şu an dayanılmaz bir ızdırap içindesin, öyle değil mi? İnsan eşini, işini, çocuğunu kaybederse geleceğini kaybeder. Tabii ki ıstırap çekiyorum. Kimse ızdırap çekmek istemez. ızdırap çekmek bir insanın hedefi değildir. Ama sınanmasıdır. Arınmak için de gerekli bir süzgeç. Bir filozof ızdırap diyor. Bizi mükemmelliğe taşıyan en hızlı yük hayvanıdır. Ancak ızdırap çekerken hayatı anlayabilir. Ölümden güçlü şeyleri ancak acılar sayesinde anlayabiliriz. O halde ölüm ne kadar kolaymış. Tabii ki meşru dairede. Dünyadaki acılardan, kederlerden sonsuzluğa kurtuluş. Laf bunlar. Süslü ama boş laflar. Senin için artık soğuk bir yalnızlık ve karanlık bir geceden başka bir şey yok. Ölüm denen büyük yokluk, büyük ayrılık var. Yaşam asla sona ermez evladım. Ölüm büyük bir şaşırtmacadır. Çünkü yaratılmış hiçbir şey yok olmaz. Ölüm sadece bedene aittir. Bedenin içinde yaşayan hayat gücü, ruh ise ölümsüzdür. Bunu unutma. Bak,
İslam ya da Hristiyanlık, Musevilik ya da Budizm hepsi ortak doğruları işaret eder. Senin Tanrı'nın kesintisiz, aydınlık akışını hissedebilmen için bu imtihan hayatın zorluğuna cesur bir şekilde sabretmen gerekir. Kolaysa sen sabret. Ailen olmadan, onların sevgisi ve sıcaklığı olmadan bu hayata neden katlanacaksın? Niçin yaşayacaksın? Kimin için yaşayacaksın? Onlarsız bir hayatın ne anlamı olur ki? Değer mi? Bismillah de. Bir duş yap. Üstündeki kirlerden, karanlık, şeytani şeylerden arın. Tırnak uçlarına kadar yıkan, temizlen. Kuru yer kalmasın. Vesveselerden kurtul. Göreceksin yavaş yavaş açılacak içindeki karanlık. Bize aydınlık gerekiyor Okan. Sabır evladım. Sabır. Sana Emine Hanım'ı göndereceğim. Buraları ışıl ışıl yapsın. Temizlesin. Sana güzel yemekler yapsın. Sen de dua et. Tamam mı Okan? Tamam. Bana söz ver. Tamam. Göreyim seni evlat. Sana güveniyorum. Kimse içimdeki acının ne kadar dayanılmaz olduğunu göremiyor. Okan, Okan, sevgilim, hayatım, sen ne yapıyorsun böyle? Yapma, yapma. Biz oğlumla cennet bahçelerindeyiz. Sen kendini yok etmek mi istiyorsun? Cehenneme mi girmek istiyorsun? Bu yaptığını Allah sevmez. Sen kadere karşı mı geliyorsun? Yaratılışını mı sorguluyorsun? Yaratılışı. Sabırlı ol. Bir gün buluşacağız ama bu şekilde olmaz. Biz seni çok seviyoruz. Hiç merak etme. Biz burada çok rahatız. Okan Bey oğlum.
Okan Bey, ocağın bütün düğmelerini açmışsın. Her taraf gaz dolmuş. Çok pis kokuyor burası. Evet. Allah'tan mutfak penceresi açıkmış da zehirlenmemişsin. Allah'ım korumuş seni. Evladım, sen canına mı kıymak istiyorsun? Kendini öldürmek mi istiyorsun? Ben istedim ama o istemedi. Kim? O. O kim? Sen polis misin Okan amca? Bak Okan Bey oğlum, bu benim torunum Salim. Bütün hayali polis olmak. Seninle tanışmayı çok istedi de ondan getirdim. Gel Salim otur. Evet, ben de polis olacağım. Sen bana öğretir misin Okan amca? Ne yapmam lazım? Hadi siz konuşun, ben de işimi yapayım. Kötü adamları nasıl yakalıyorsun? Büyüyünce ben de polis olacağım. Bana tabancanı gösterebilir misin? Bir arkadaşıma verdim. Belki sonra. Allah'ım, onun yardımcısı ol. Sabır, metanet ihsan eyle, dayanma gücü ver ya Rabbim. Sen nasıl polis oldun? Nasıl böyle güçlü oldun? Çok çalışarak. Ben de çok çalışırsam polis olur muyum? Neden olmasın? Olursun elbet. Arkadaşın ne zaman götürecek tabancanı? Ne zaman göstereceksin bana? Salim, Okan amcanı biraz rahat bırak da çorbasını içsin yavrum. Bak Okan Bey, ben bu çorbayı tavuk suyuna yaptım. Evden getirip ısıttım. Hadi birazcık iç de ferahlayasın. Hadi buyur. Teşekkür ederim Emine Hanım. Okan Bey oğlum, bak bu çiçekleri de getirmiştim sana. Sağ olun Emine Hanım. Ben yarın gene gelirim. Yıkadığım çamaşırları ütülerim. Birkaç çeşit de yemek yaparım sana. Teşekkür ederim. Zahmet etmeyin. Bak Okan Bey evladım, benim bir oğlum var. Koca fabrikatördü biliyor musun? Kötü adamlar yüzünden bütün servetini kaybetti. Kendini içkiye verdi. Bu torunumun da babası. Ben çalışmak zorundayım. Ama eğer mesele paraysa... Rica ederim Emine Hanım. Buyurun. Benim hakkım bu kadar. Bu yeter. Anahtarı verin. Sizde kalsın. Bende yedeği var. Allah'a ısmarladık Okan amca. Gene gelebilir miyim? Gelebilirsin tabii. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. Merhaba Emine teyze. Merhaba. Ne işin var senin burada? Arkadaşımı ziyarete geldim. Bana bak Serdar. Okan Bey'in morali çok bozuk. Oğlumu götürdüğün o batakhanelere onu da götüreyim deme sakın. Tamam mı? Salim gel yavrum. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. Ne diyorsun? Delirdin mi sen? Kiminle konuşuyorsun? Hayalimle. Kafayı mı üşüttün arkadaşım? Kendini tımarhaneden mi bulmak istiyorsun? Hadi hazırlan. Seni bu akşam dertlerimizi unutacağımız bir yere götüreceğim. Öyle bir yer yok Serdar. Bir daha asla eşimin kocası, çocuğumun babası olamayacağım. Bu ne demek biliyor musun? Ben bir hiçim.
pislik içindeyim. Biliyorum, anlıyorum. Ama işte tüm bunları unutacaksın. Yoksa bu hayat çekilmez, yaşanmaz. 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 Hayatta hiçlik yoktur. Varlığın çeşitli boyutları, formları vardır. Her şey değişir. Dün yaşananlar yaşandı bitti. Esas olan şimdiki andır. Bunun kıymetini bilmek. Yarınlarda sonsuz bir yaşam vardır. Bir hayat vardır. Öyle tabii. Neyse Kazım, boş ver. İçelim. İçelim. İyi akşamlar beyler. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Neşemiz bol olsun. Buyurun. Hoş gelmişsiniz. Ne ikram edeyim amirim size? Burayı donat işte Poyraz. Peki abi. Bak Okan. Bu bir zamanların ünlü cerrahı Kazım Aksel. Bu da Sedat kardeşimiz. Hani şu senin evine temizliğe gelen Emine Hanım var ya, onun oğlu. Salim'in de babası. Memnun oldum. Eyvallah. Ben de memnun oldum. Afiyet olsun amirim. Eyvallah. Hadi bakalım. Bu yalan dünyaya, acı dolu dünyanın ızdırabına içiyoruz. Tabii ya. Hoş geldin Hakan. Amirimizin başka bir emri var mı? Sağ ol Poyraz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Buyurun. Burası bizim ızdıraplarımızı yıkama yerimiz Okan. O gün evde sana asıl ızdırabımı anlatamadan sızıp kalmıştın. Şimdi dinle. ızdırabın yıkanması gereken asıl önemli bölümü başlıyor. Senin ve kızımın karşısında bu duruma düşmekten çok utanıyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Affet beni. Allah affetsin. Biz de çok utanıyoruz. Çevremizden, akrabalarımızdan. Kimsenin yüzüne bakacak durumda değiliz. Kızım okulda arkadaşlarımın yüzüne bakamıyor. Ben de mahallede rezil oldum. Kızını son kez görmen için getirdim sana. Bundan sonra bir daha bizi asla göremeyeceksin. Ayşe, ben cezamı çekiyorum burada. Çok büyük bir hata ettim. Gerçekten çok özür dilerim. Ne olur affedin beni. Ben kutsal kitabımıza saygısızlık yapan, hırsızlık yapan, yalan söyleyen bir adamla yaşayamam. Her gece kabuslar görüyorum. Elveda. Hadi kızım. Baba ben sana ne yapacağım baba?
Ya işte böyle. O günden sonra bana yüzünü bir daha göstermedi. Kim bilir kaç defa ayağına gittim. Affetmedi. Sen benim için artık boşsun dedi. Çocuğumun yüzünü bile göstermedi bana. Söyle bana, ben yanmayayım da kim yansın? Ben ağlamayayım da kim ağlasın ulan? Yanıyorum. İçtikçe yanıyorum, yandıkça içiyorum. Ne zaman dinecek bu bağrımdaki acı? Bak, gördün mü Okan? Bizden daha dertliler var burada. Anlat Kazım Bey. Anlat ki anlasın Okan arkadaşımız dünyada sadece acı çekenin kendisi olmadığını. Merhabalar. Merhaba. Oo Muhsin abi, gelir miydin sen buralara? Gelmem gerekliydi. Muhsin abi, şimdi sen bize soracaksın. Neden buradasınız, neden içiyorsunuz? Bir şey söylemeyeceğim. Çünkü sebebini biliyorum. Hoş geldiniz. Ne içersiniz abi? Bir bardak su. Baş üstüne. Afiyet olsun. Sağ ol. Neymiş abi? Zayıflık mı diyeceksin? Hayır, öyle demeyeceğim. Mağlup olmuşsunuz. Yenilmişsiniz diyeceğim. Mağlubiyetin telaşıyla mahvoluşa giden yolda ilerliyorsunuz. İşimi düşünüyorum ben. Bir sürü paralar kaybettim. Amcaoğlu denen o şerefsiz ihanet etti. 5 parasız kalınca da karım da beni terk etti. Oğlumu da alıp gitti. Bütün bunlar senin azmini ve iradeni güçlendirip inancını da canlandırabilirdi. Ama sen kendine acımayı seçtin. Bu dünyanın bir imtihan olduğunu anlarsak, bedenlerimizi, ruhlarımızı hapsettiğimiz bu karanlık meyhanelerden kurtarırız. Tanrısal aydınlığa çıkarız. Tanrı, bütün kainatı yaratan ve bir arada tutan gerçek sevginin kaynağıdır. Tanrı bizi unutmuş Muhsin Bey. Yoksa bu kadar ıstırap çekmemize izin verir miydi? Bizi şeytan eline terk etti. Şeytan da aldı götürdü bizi. Şeytan seni duysaydı ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Siz kendi seçimlerinizin sorumluluğunu taşımadığınız için beni günah keçisi yaparak kendinizi suçluluk duygusundan kurtarmaya çalışıyorsunuz derdi. Tanrı beni unuttu demek, şeytan beni ele geçirdi demek kolay. İrademiz yok mu bizim? Sen nefesini boşuna tüketme Muhsin Bey. Ben kendimi karanlığa layık görüyorum zaten. Hadi anlat Kazım. Anlat da ne durumda olduğunu Muhsin abi de bilsin. Belki o zaman Muhsin abi de anlayacak durumu. Serdar'ın dediği gibi geçmişte çok ünlü bir cerrahtım ben. Sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan, Balkanlardan hastalarım geliyordu. O kadar ki cebim gibi egomla şiştikçe şişti. Kibrimden çevremdeki herkesi, hasta yakınlarını, asistanlarımı küçük görüyor, burnum Kaf Dağı'nda geziyordum. Paranın ve şöhretin verdiği güçle şımardım. Geceleri o parti senin, bu kulüp benim eğleniyordum. Kendimi alkole ve eğlencelere verdim. Bu yaşam tarzı beni yıpratmaya ve yok etmeye başlamıştı. Yapmam gereken bazı hassas ameliyatları bile asistanlarıma veriyordum.
Bir gün belediye başkanının ricası üstüne yoksul bir ailenin çocuğunun tümör ameliyatını almak zorunda kaldım. Kadın ille de sen yap diye ısrar ediyor. Söz istiyor benden. Tamam dedim. Ameliyat günü de bir gece önceki partinin ve alkolün yorgunluğu içindeydim. Kendim yapmam gereken bu hassas ameliyatın sorumluluğunu asistanıma bıraktım. Ben gözetmenlik yapıyordum ama dikkatimi toparlayamıyordum. Ameliyat nasıl geçti doktor bey? Çocuğum nasıl? Ameliyat başarılı geçti fakat Fakat ne? Ama hastamıza maalesef hipoksi gelişti. Ne demek bu? hasta anesteziye tepki verdi demek. Çok sık gördüğümüz bir vaka değil. Yani? Hayata döndürmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ne yazık ki başaramadık. Yasin! 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 Eğer bu doktorun bir hatası varsa Allah ona da aynısını yaşatsın. Sürünsün inşallah. Yuh ulan sana. Göz göre göre bir çocuğun canına kıymışsınız. Yazıklar olsun. Memleket hırsız, sapkın, yalancı şerefsizlerle dolu. Yahu bırak şimdi. Soran oldu Kazım. Olan oldu. Çok kötü şeyler oldu. Kötü. Olayın üstünden bir hafta geçti geçmedi. Alkollü bir halde eve dönüyordum. Önüme fırlayan gölgeye çarptım. Arabadan inip yaşıyor mu diye bakmak isterken bir de ne göreyim? Ne? Bir çocukmuş önüme çıkan. Aman Allah'ım. Bir çevirdim ki kendi oğlum. Biricik evladım cansız yatıyor. Oğlum! Oğlum! Ah! Oğlum! 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 Katil olmuştum. Katil. Kendi oğlumun katili. O anı mümkün değil unutamıyorum. Yanıyorum. Bu yüzden de içkilerden teselli buluyorum. Bu cehennem azabım ne zaman dinecek benim? Sen eşini, evladını kaybettiğine yanıyorsun. Ama ya kendi ellerinle onların katili olsaydın? İşte ben yıllardır buna dayanmaya çalışıyorum. Bunun için de içiyorum. Bir faydası olduğunu mu sanıyorsun? Her bağımlılık insanı ızdıraba karşı daha savunmasız kılar. Aslında bağımlılık ızdırabını, ızdırap da bağımlılığını arttırıyor. Biz herhangi bir bağımlılığın esiri olduğumuz müddetçe beklenti ve taleplerimiz beynimize hükmetmeye ve doyum vermeyen bir yaşam yaratmaya devam eder. Sen günahkarsın. Sen yaptığın, işlediğin suçun cezasını çekiyorsun. Peki ya ben? Ben ne günah işledim de bunlar başıma geldi? Öyle ya da böyle. İçmekten başka yolumuz yok ki hepimiz buradayız. Sizin iradenizle yaşadığınız bu karanlık zulmet boyutundan kurtulmanız gerekiyor. Nasıl olacak ki? Üstünde yaşadığımız şu dünya var ya, o da canlı bir varlık arkadaşlar. Denizler, nehirler, onun damarlarında dolaşan kan, madenler, topraklar, onun eti kemiği, ağaçlar, nefes borusu. Şimdi hasta olan, aciz olan sadece sizler, bizler değiliz. Bu karanlık, zulmet çağında dünyamızın da hasta, ateşi çıkmış durumda. Küresel ısınma felaketi.
insanın ateşi hastalıkla savaştığı için çıkar. Ya dünyanın ateşi bu yüzden çıktıysa, yani belki de bu küresel ısınma bizim bilmediğimiz bir şekilde dünyanın kendini yeni bir denge, yeni bir boyuta geçmek için ateşini yükseltmesinden ibarettir. Siz başınıza gelen felaketlerin sizin silahınız, gücünüz olduğunu anlayın diye söylüyorum. Azmin üstesinden gelemeyeceği hiçbir mağlubiyet, özgür ruhun aşamayacağı hiçbir keder yoktur. Size şer görünende de bir hayır olabilir. Hayırda da şer olabilir. Allah bilir. Biz bilemeyiz. Ne güzel konuşuyorsunuz. Ne güzel felsefeleriniz var. Biraz olsun içim rahatladı. Düşünen insan olmak lazım Okan. Bir filozof. Düşünüyorum. O halde varım diyerek düşünmenin varlıktan önce geldiğini belirtir. Bizden biri de düşünmenin ancak kendini bilmekle olduğunu, yaratıcının gücünü bilmekle olduğunu söyler. Bunu bilmeyen şişelerin dibine düşer. Ben de düşünüyorum zaten Muhsin amca. Kafam çatlayana kadar düşünüyorum. Birileri bu sorumluluğu üstüne alana kadar sessiz kalmayacağım. Nedenleri, niçinleri bulana kadar soracağım. İyi güzel diyorsun da Muhsin abi. Hadi bu iki kötü adam Serdar'la Kazım kendi günahlarının, suçlarının cezasını çekiyorlar. Bu Okan komiserin suçu ne? Namusuyla memlekete hizmet eden bir insan. Bunun ne suçu var? Peki ya ben? Bana ne demeli? Ben senin tüm bu anlattıklarını biliyordum. Kendimce iyi bir insan olmaya çalışıyordum. Ama ne oldu? Merhametimden maraz doğdu. Hiç suçum olmadığı halde başıma neler geldi. Biz ikimiz iyi adamlarız. Hiç sorma. Hakikaten masum bu. Dişimle tırnağımla çalışarak fabrika sahibi oldum. Genç yaşta servete kavuştum. Ama şımarmadım. Aynı şekilde çalışmaya devam ediyordum. Hayatı boyunca bir baltaya sap olamamış amcaoğlunu muhasebeci olarak yanıma aldım. Yetimdir diye iş verdim, aş verdim, hisse verdim kendisine. Ne türlü ihtiyacı olsa karşıladım. Yetkiler, vekaletler verdim. Aptallığıma doymayın. Sonra bu şerefsiz türlü entrikalarla her şeyimi aldı elimden. Bir kuruşa muhtaç bıraktı beni. Eşim de vefasızmış. 5 parasız kaldım diye o da beni terk etti. Oğlumu da alıp gitti. Sonra buraya gelip anacığıma sığındım. Allah'tan o vefasız karım evlendi de dava açıp oğlumu geri aldım. Ha Muhsin amca, şimdi soruyorum sana. Ben ne günah işledim de bunlar başıma geldi? Bunu ben bilemem evladım. Bunu ancak Allah bilir. Belki o acılardan ders çıkarmanı istedi. Ama sana şunu söyleyebilirim ki, İmanı olan insan
başına gelen hayra da, şerre de şükreder, sabreder. Bunun için erdemli, dürüst olmak gerekiyor. Ben de iman sahibi bir insandım Muhsin amca. Ama evime haciz geldi. Sokaklara düştüm. O anda kafama silah sıkasım geldi. Ama bende o cesaret yoktu. Korkağın tekiyim ben. Aynen bir korkağın yapacağı gibi en kolayını seçtim. Bir kutu hap yuttum. Benim vefakar sevgili annem, sanki olacakları hissetmiş gibi tam o anda ziyaretime gelmiş. Gözlerimi hastanede açtım. Ben de acıları, kederleri unutmak için bütün teselli içkide buldum. Bu kolay yol. Dertlerine derman oldu mu? Olmadı tabii. Olmadı. Yazıklar olsun sana. Sen büyük bir fırsatı kaçırdın. Ne? Ne fırsatı? Ermişliğin reçetesi acılarla, kederlerle yoğrulmaktır. O zaman Allah dostu olursun. Don't know why I can't let go. Even if my heart says so. Just look how far apart we've grown. We're like strangers now. Remember how we used to be. Life was like a movie scene. I wonder what we could have been if we weren't strangers now. Allah sevdiğinin üstün kul olmasını istediği zaman bu acıları verir. Bunları kaldıran kaldırır, kaldıramayan da batar. Biraz önce söylediğin gibi ölmek istersin ama asıl o noktada sabredebildiğin zaman yücelirsin. Eyüp peygamber gibi. İşte o zaman Allah'ın maddi ve manevi yardımları yağar üstüne. Benim üstüme daha da büyük dertler yağıyor. Başka ne oldu ki kardeşim? Ben biraz hava alacağım.
Ben de biraz şiştim. Lavaboya gideceğim. Vicdanım bunları kaldırmıyor. Nasılsın Okan? Şu halinden, şu çukurun karanlığından yol olur mu? Çare bu mu? Ben boşluktayım. Buradakilerin hepsi değilse de çoğu günahlar işlemiş. İşlerini makbul ve güzel yapmamış. Yalan söylemiş insanlar. Sen onlar gibi değilsin. Gazetelerde başarılarını okur. Gururlanırdık seninle. Evet öyle ama benlik bilincim yok Muhsin amca. Yanıyorum. Birdenbire yok oldu ailem. Ben de onlarla birlikte yok oldum. Arayış içindeyim. Sen ülkesine şerefle hizmet etmiş birisin. Gelecekte de edeceksin inşallah. Onları kaybettiğim gün ben geleceğimi kaybettim Muhsin amca. Bunları söylemek kolay. Ama ben çok acı, çok katı bir kaderin içinde yaşıyorum. Acı çekiyorum. Çıkış arıyorum. Sen benim hayatımı güllük gülistanlık sanıyorsun değil mi? Benim de dertlerim, çilelerim olmadı mı zannediyorsun? Hayatta herkesin bir derdi, çilesi, meşakkati var tabii. Ama benimki çok ağır. Kaldırmakta zorlanıyorum. Acımı dindirmeye çalışıyorum. Soğutmaya çalışıyorum. Ne oldu? Hayrola? Bir şey yok Kazım Bey. Muhsin amca kendi yaşamını anlatacak bizim gibi. Üniversitede felsefe hocasıydım. Ama sorumluluğumu sadece derse girip çıkmak olarak görmüyordum. Sokrates, yalan söyleyerek kurtulması için yalvaran dostlarını ve karısını reddetti. Sizin istediğiniz gibi yalan söyleyip yaşamaktansa, kendim gibi dürüst konuşup ölmeyi yeğlerim dedi. Zor olan ölümden kaçınmak değildir. Zor olan haksızlıktan kaçınmaktır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed de aynı zorluğa işaret ederek emrolunduğu gibi dosdoğru ol.
ayeti beni ihtiyarlattı demiştir. Zamanlar ne kadar farklı olsa da düşünceler ve bakış açıları hep aynı. Yani yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söylemeyen fertlere ve topluluklara Allah yardım eder. Yalan söyleyen fertler ve toplumlar ise yok olup gider. Doğruluk bir nefes gibidir. Yalan ise bedbahtlıktır, karanlıktır, köleliktir. Hasan evladım. Üzülme evladım. Her şeyin bir çözümü vardır. Ben sana elimden geldiğince yardım edeceğim. Sen canını sıkma. Kirasını ödeyemeyen öğrencilerime destek veriyordum. Bu sebepten hiç birikim yapamadım. Bir ev bile alamadım. Sonunda emekli aylığımla şehirde yaşayamadığım için buraya gelip baba evine sığınabildim ancak. Dersleri zayıf olanlara ücretsiz özel ders. Ailesiyle sorunları olanlara tavsiye. Uyuşturucu kullananlara psikolojik destek. Ben çok okumak istiyorum ama. Ya ne yapacağım hiç bilmiyorum. Okul aile birliğiyle de konuştum. Gençlerin elimizden kayıp gittiğini görüyorum. Ateist olanlar mı ararsın? Uyuşturucu kullananlar mı? Onlara elimden geldiğince, gücümün yettiğince yardım etmek, yol göstermek için gayret ediyordum. Bu vatanseverliğimin, Vatanperver. bu vatanperverliğimin, bu sevgimin, bu iyiliğimin karşılığı ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Suç, ceza, cezalandırma. Ne cezası Muhsin amca? Soruşturmalar geçirdim. Sürgüne gönderildim. İstifa etmem için baskı yaptılar. İftiralara uğradım. Meğerse peşime adam takmışlar. Fotoğraflar çekilmiş. Öğrencilerimi istismar ettiğim, hakaret ettiğim, Allah'ı, peygamberi anlatarak psikolojilerini bozduğum ortaya atıldı. Peki ama neden? Niçin? Vatanımı sevme suçu işlediğim için. Karanlık güçler gerçek vatanseverleri saf dışı bırakmak için türlü türlü dolaplar çevirebilir. İşte beni de bu tuzaklara çekmeye çalıştılar. Ne güzel konuştun abi. Sonra ne oldu abi? Sonra iftiralarla, hakkımda açılan davalar yüzünden işimden atılıp, emeklilik hakkımdan edeceklerdi. Üst mahkemelere başvurup, hukuk savaşı vererek kazandım Allah'a şükür. Ama bunlar beni çok kırdı, çok incitti. Çünkü sadece derin sevgileri olanlar derin acılar çekerler. Benim acım bireysel değil, toplumsal, küresel olduğu için çok daha derindi. Siz bu acının sizin kişisel acılarınızdan
daha hafif olduğunu mu sanıyorsun? Teraziye koyup tartacak değiliz. Senin acın büyük. Yok benimki büyük. Değil derdimiz. En büyük acıları Allah'ın sevgili kulları olan peygamberler, büyük bilgeler, erdemli insanlar çeker. Peki bu kutsal insanların ne suçu vardı? Dünyanın imtihanı böyle. Bunu çözdüğümüz zaman bu dünyadaki rüyamızın sırrını anlarız. İşte ben bu sırrı bulmak için çalışıyorum. Gece gündüz. Arayıştayım. Bulamadın mı Muhsin amca? Arayıştayım. Hazreti Muhammed ilim Çin'de de olsa git ara diyor. Oysa Çin'e o zamanlar kaç ayda gidilebiliyordu. Şimdi çok daha kolay erişim. Bilgi. O halde arayacağız. Sürekli öğreneceğiz. Yaratılışımızın gayesinin sorgulanması hiç bitmeyecek. Belki cennette. Ben o kadar güçlü değilim. Otur Sedat. Ne oldu buna şimdi ya? Ben biliyorum. Çok büyük bir derdi, kederi var. Nereden biliyorsun? Anlatayım. Geçen gece bir rüya gördüm. Ben sana dargınım. Ben seninle konuşmuyorum. Küstüm sana baba. Sana kavun da getirdim Okan Bey oğlum. Bizim tarladan. Afiyet olsun. Sağ ol Emine teyze. Bu benim olsun mu? Olamaz. Okan amcanı rahatsız etmeyelim yavrum. Zaten işimiz de bitti. Gel yavrum gidelim biz seninle. Salim, al. Ben seninle küstüm. İstemiyorum artık. Kahvaltı masasında hala gördüğüm rüyanın etkisi altındaydım. Bir çocuğa yapılmayacak saçma bir şey yapmıştım. Ve yaptığımdan utanıyordum. Az sonra Emine Hanım yeniden geldi. Ben seninle önemli bir şey konuşmaya geldim Okan Bey evladım. Buyur Emine teyze. Kusura bakma. Ben yanlış bir şey yaptım. Sonra gönlünü alırım ben Salim'i. O benim için değerliydi. Ama oğlum bisikletini ona hediye etmek istiyorum. Artık anılarımı terk etmem lazım. İnşallah. Tabii ömrü vefa ederse. Neden böyle dedin şimdi? Torunumun beyninde tümör var Okan Bey. Salim'in mi? Evet. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylediler. Çok riskli bir ameliyat. Ama kurtulma ümidi de var. Bak oğlum, ben iman sahibi bir kadınım. Ne geldiyse, ne gelirse Allah'tan derim. Tevekkül ederim, sabrederim. Kusura bakma ama sen sabır nedir bilmiyorsun. Çok zayıfsın. Muhsin Bey gibi ben de senden iyilikler bekliyordum. O meyhaneyi kapatır, gençlerimizi, insanlarımızı, oğlumu kurtarır diyordum. Ama senin gibi bir kahraman bile
bu dünya imtihanını geçemiyorsa benim garip oğlum ne yapsın? Ben artık gelmeyeceğim evladım. Çünkü anladım ki düzelmek için iradesini doğru yolda kullanmayana, çaba sarf etmeyene, gayret etmeyene hiç kimse yardım edemez. Torunum gibi ben de sana küstüm. Allah yardımcın olsun. Salim'in beyninde tümör mü çıktı? Evet. 15 gün önce öğrendim. O zaman anladım ki beterin beteri varmış. Para kaybetmek, işini kaybetmek, eşi tarafından terk edilmek neymiş ki? Ne tümörüymüş bu? Bana raporlarını getir bir bakayım. Ne getireceğim ya? Sen tümör ameliyatında öldürmedin mi çocuğu? Senin hayatın tümör bizler gibi. Ben ameliyat yapayım demedim ki. Bir raporlarına bakayım. Sedat kardeşim, sen bu haberi alınca diğer dertlerin gözüne küçük göründü değil mi? Evet. İşte imanın büyük olsa, güçlü olsa bu dert bile büyük görünmezdi sana. Yıkamazdı seni. Önemli olan insan olarak acılara sabretmek, tahammül göstermek ve onların bizi yıkıp yok etmesine engel olmaktır. Her şeyin bir sebebi var. Dünyanın her tarafında çığlıklar ve yangınlar var. Ama itfaiyeciler de var. Bu çığlık ilk olarak Adem'le şeytan arasında başladı. Hiçbir şey sebepsiz değil. Çünkü her şey Tanrı'nın gözetiminde. Biz bilemeyiz. O bilir. Allah her şeyi iyi yapar, güzel yapar. Onun içinde ümit var olacağız. Dünyada tek başımıza bile kalsak gene dünyayı değiştirecek. İman potansiyeline sahip olmamız lazım. İçimi rahatlattın vallahi abi. Çok güzel konuştun. Ama kolay değil işte. O kadar kolay değil. Niye değişmiyor? Gelecek yıllarda bizden çok sonraki nesiller dünyayı ve bizim durumumuzu nasıl anlatacaklar biliyor musun? Nereden bileyim abi? Uzun zaman önce dünya denen gezegende çok ilkel bir insan türü yaşıyordu diye başlayıp şöyle devam edecekler. Onlar gezegenlerin en güzelinde yaşadıkları halde sadece çirkinliğe ve ölüme inanıyorlardı. Her biri eylemlerinin, egolarının sonuçlarıyla yüzleşmemek için çevresine kalın duvarlar örmüştü. Sonra bir çocuk bu kendi yarattığı duvarı yıkmayı başardı. Sonra bunu kardeşine öğretti. Sonra o da bir arkadaşına derken 99 kişi oldular. Bundan yetişkinler de etkilenmeye başlamıştı. Ağaçlar dikildi. Benzeri görülmemiş güzellik patlamaları.
rastgele iyilik eylemleri görülmeye başladı. Ve sonra harika bir şey oldu. Bu 99 çocuğun ertesi gün 100 kişi olması bekleniyordu. Ama çocuklar birbirleriyle farklı bir bilinç alanı vasıtasıyla iletişim kurmayı öğrenmiş oldukları için bu iyilik ve güzellik patlaması aniden bütün gezegene yayıldı. Tüm insanlar aniden uyanmaya, bir olduklarının bilincine varmaya başlamışlardı. İşte o gün yeni bir dünya doğdu. Masal mı bu? Hayır Sedat kardeşim, masal değil. Her an yaşayabileceğimiz bir gerçek. Hadi öyleyse. Bakın size bir menkıbe anlatacağım. Bir zamanlar arayış içinde bir küçük çırak vardı. Küçük çırak bir gün küçük bir işe başladı. Tek inancı, dayanağı Allah'tı. O nedenle Allah'a söz verdi. Asla yalan söylemeyeceğim ve dürüst, adaletli olacağım dedi. Bu sözler Allah'ın çok hoşuna gitti. Sonra bu gencin işleri o kadar büyüdü ki dünyaca ünlü bir fabrika kurdu. Binlerce işçiye iş verdi. Bu işletme dünyanın en büyük haber kanallarında konu oldu. Bu kişi ne acılara, ne tehditlere, ne ölümlere maruz kaldı. Ama iradesiyle, sabrıyla, dürüst çalışması karşılığında Allah ona hayalinin üstünde mevkiler, makamlar verdi. Şimdi insanlık için, dünya için, ekonominin yanında sanat ve kültür hizmetleri de yapıyor. Sinema filmleri çekiyor. Aklıyla bu kıvılcımı bulmuş. Dünyaya ışık saçıyor. Bir kişinin dünyayı değiştirebileceğine inanıyor. Ve bir gün 99 kişi olabilmek için hala ümit ve inançla bekliyor. Sabrediyor, çalışıyor. Ben bu kişiyle tanışma şerefine dahil oldum. Ama tanışmadan tanıdığım birçok başkaları var. Bu hayat tümüyle bir oyundur.
Ama siz oyuncular Tanrı'nın içinizdeki güç olduğunu idrak ettiğinizde ruhunuz artık asla hastalanmayacak ve ölmeyecektir. Siz rüzgar gibi süreklisiniz. Gittiğiniz yer, geldiğiniz yerdir. Yaşadığınız bu hayat bir düş, bir görüntü sadece. Ve siz Tanrı'nın yansıması, Tanrı'nın birer kopyasısınız. Tanrı'nın birer halifesi. Şimdi benimle kurtuluş yoluna gelen var mı? Yalnız buradan benimle çıkan bir daha meyhaneye asla geri dönmeyecek. Eğer geri dönen olursa ölene dek onun yüzüne bakmayacak, onunla asla konuşmayacağım. Hatta vuracağım. Ben de vuracağım. Gerekirse kendimi de. Hadi Okan, gidelim evladım. Aydınlığa hoş geldin. Beni bekleyin. Kazım, Başarabilir miyiz? başaracağız inşallah. Başaramazsak vuracağım diyor. O zaman ya cennet ya cehennem. Hadi tövbe yurduna. Bu kapı bir daha açılmayacak Muhsin abi. Allah'ım bana hayırlısından başka bir rızık kapısı aç.
Hayatta ölüm diye bir şey yoktur. Hayat devam eder. Sadece boyut farklılıkları vardır. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. Salim, Efendim Okan amca. sana bir sürprizim var. Nedir Okan amca? Bu bisiklet artık senin. Teşekkür ederim Okan amca. Yaşasın. Güle güle. Evet arkadaşlar, hayat devam ediyor. Çalışmak çok güzel. Allah yeryüzünün cenneti, her yerde onun ismi, her yerde onun resmi. Allah yeryüzünün cenneti, her yerde onun ismi, her yerde onun resmi. Allah yeryüzünün cenneti, her yerde onun ismi, her yerde onun resmi. Allah yeryüzünün cenneti, her yerde onun ismi, her yerde onun resmi. Allah yeryüzünün cenneti, her yerde onun ismi, her yerde onun resmi. Allah yeryüzünün cenneti, her yerde onun ismi, her yerde onun resmi. Allah yeryüzünün cenneti, her yerde onun ismi, her yerde onun resmi. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar, işte size hikayesini anlattığım küçük çırak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, ne zaman 99 kişi olacağız? Sizleri tebrik ederim. Çok yakında. Bütün dünyanın aydınlanacağı 4. boyut olan altın çağına geçmek üzereyiz.